Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle modeli Zara'ya ait olan bu çantayı çalışacağız. Ben biraz farklı renkler kullandım ama Zara'da taban rengini samar rengi gibi yapmışlardı. Ben bu çalışma için tamamını kağıt iple kullandım. Çok şık, çok güzel bir çanta. Normalde 420 lira fiyatı ve biz evde kalan iplerimizle çok daha ucuza mal edebiliriz bu çantayı. Hazırsanız yapımına geçelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Videonun başında sizinle paylaşmış olduğum modeli Zara'ya ait olan heybe çantayı tarif edeceğim. İlk olarak 40 tane zincir çekerek başlıyoruz. Bu arada ben kağıt ip kullandım. Ve farklı renklerle ana rengimiz kahverengi olarak seçtim. Daha sonra elde kalan ipleri değerlendirmek için çok da güzel bir çanta olacak. Ki Zara'da da fiyatı çok yüksek. 430 TL civarı. Çok daha uyguna mal edeceğiz. Şöyle göstereyim. Ben daha önceden zincirlerimi çektim. 40 tane zincirim hazır. 40. zincirimi tutup 3 tane daha zincir çekiyorum ki bununla bir trabzan oluşturacağız. 1, 2, 3. 40. zincirin içine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu üçlü zinciri de trabzan sayıyoruz. Toplamda 2 oldu. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıp toplamda 3 tane ikili trabzanım elde ediyoruz. Yalnız biraz gevşek örün, çok biraz gevşek olarak örürseniz daha iyi olacaktır. Sık olması güzel değil bence. Bu arada dışarıdan gelen gürültülerin kusuruna bakmayın, ben de daldım. Hiç zincir çekmeden tığımın başına ipimi doluyorum. Bir tane aradaki zinciri atlayıp ikinci zincire batıp yine aynı şekilde aynı zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan daha örüyorum. Yine tığımın başına doluyorum. Bir zincir atlayıp ikinci zincirin içine yine 1, 2, üçüncüyü de batırayım. 3 tane ikili trabzan. Sonra tekrar tığımın başına dolayıp bir zincir atlayıp ikinci zincirin içine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde ben sıranın sonuna kadar zincirlerin bitene kadar öreceğim. Toplamda 20 tane üçlü trabzanımız olmuş olacak. Ben bu sıranın sonuna geleyim. Sonra tekrar görüşelim. Ben sıranın sonuna geldim. Hatta son zincire gerek kalmadı örmeye. Son aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa, yani son 3 tane trabzan yaptığımız aynı boşluğa dönüş yapabilmek için yine aynı şekilde 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani 3 ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Ondan sonra arkadaşlar yine bir taban oluşturacağız. Tabanı oluşturmak için nasıl normal bir oval taban yapar gibi döneceğiz karşısına. Bu 3 tane ikili trabzan yaptığımız aynı deliklere, aynı boşluklara yine bu sırada da 3 tane ikili trabzan yapacağız. Arada hiç zincir çekmeyeceğiz. Sadece köşede çekmiştik. Ve bu sıraya has olacak zincir. İkincisine geçiyorum. Yine 1, 2 ve üçüncüyü yapıyorum. Bakın zaten boşluklar belli oluyor. Hemen şuraya geliyorum yine. 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde son zincirime kadar ben tekrar yapacağım. Birleştirmeyi göstereceğim size. Bir üst sıraya nasıl çıkarız onu göstereceğim. Bu şekilde bir örelim. Şuraya gelince ben size tekrar
Sizinle tekrar buluşacağım. Arkadaşlar ben bu ilk sırada yaptığım, ilk başlarken yaptığım 3 trabzana kadar geldim. Buraya da tam dibine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip bu 3 zincirlik ilk trabzanımızın tepe noktasına gelip sık iğne ile bağlıyorum. Ondan sonra önümüzdeki 2 tane sık iğneyi kaydırma yaparak 2 trabzanı atlayıp aradaki boşluğa geleceğim. Bu iki birinci ve ikinci üçlü trabzan, 3 adet ikili trabzan arasındaki boşluğa kaydırma yapıp geliyorum. Bu boşluğa 3 zincir çekiyorum. 2 3 yine boşluğa. Bu sefer bu sırada boşluklara çalışacağız. 3 tane ikili trabzan zincirle birlikte. Hiç arada zincir çekmeyeceğiz. Bu arada böyle dalgalı bir görüntü oldu ama düzelecek bu. Sıra olarak ördükçe. Yine boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan. Gevşek tutarsanız daha güzel olur. Hani çok sıkı yapmayın. Uzatabildiğiniz yere kadar trabzanları uzun çekin. 1 2 ve 3. Bu sırada bu köşelerde zincir çekmiştik ya. Sadece aralara batacağız. Zincir çekmeden gideceğiz. Çünkü döndürmemiz gerekiyor örgüyü. Yani heavy görüntüsü verebilmek adına. Ben hani bir sırayı böyle yine buraya gelene kadar örelim. Sıranın sonunda tekrar görüşelim. Ben sıranın sonuna kadar ördüm geldim. Bu hani tek zincirlik boşlukta hani aynı yere iki tane üçlü trabzan yapmıştık ya. Sonra onun arasını doldurdum, bir adet üçlü trabzanı. Ondan sonra zincirle başladığımız yere hiç zincirin başına dolamadan hop kaydırma yapıyorum. Bakın otomatik dönmeye başladı. Şöyle ikinci trabzanı da kaydırma yaptım. İkinci trabzanı da kaydırma yaptım. Yine iki trabzan arasındaki boşluğa geldim. Buraya da kaydırarak geçtim. 1 2 3 tane zincir çektim. Yine ikili trabzan yaptım. Artık bu sıradan sonra mantık aynı arkadaşlar. Dümdüz örerek devam edeceğiz. Sadece bitim noktasında hani şuraya battığımız zaman 3. zincire kaydırmayla bağlayıp bu trabzanları kaydırmayla geçip aradaki boşluğa gelip trabzanları yapacağız. Ben şu anda 1 2 3. sırayı yapıyorum. Şöyle söyleyeyim, bir 19-20 sıra kadar öreceğim ben. Belli bir uzunluğa getirene kadar. Bu marul görüntü de geçecek arkadaşlar. Bir 19-20 sıra bir öreyim. Hani yeterli uzunluğa gelecek mi? Sonrasında bir görüşelim tekrar. Olur mu? Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar benim ipim kalın düştü. Biraz da bol ördüm. 20 sıra toplamda ördüm ben. Şöyle söyleyeyim. 20 sırayı tamamladıktan sonra hani son yere gelip işte son eklememizi yapıyoruz. Kayarak gidiyor bu arada ekleme bitiş yeri. Toplamda bizim 40 tane bu üçlü trabzanlarım, yani 3 adet ikili trabzanlarımızdan 40 tane var. Şimdi 40 taneyi yani ikiye böldüğümüz zaman 20-20. Fakat ben
Ortadan 2 tane daha bırakacağım. Böyle boşluk bırakacağım. Her iki tarafta eşit olsun diye. 2 tane boşluk bıraktıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Toplamda yani 18 burada, 18 burada olacak. Bu iki taneyi, ortadan 2 taneyi seçip aralarına ilmek bırakıyoruz. Yani iplikle bağlıyoruz ki belirteç olsun. Ama şöyle söyleyeyim, üçüncüyü de örmeyeceğim. Şurayı böyle geçip şuraya geleceğim kaydırma yaparak. Örerken göstereceğim, daha anlaşılır olacak. Şöyle söyleyeyim, şöyle kaydırma yaptım. Bunu da kaydırma yaptım. Yine boşluğun ortasına geldim. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine şöyle yapayım, daha görünür olsun. Aynı şeyi öreceğiz aslında, hiç farklı bir şey yok. Sadece buraları, kenarları uzatacağız. Ben yürütme yaparak tercih ettim. Dilerseniz ipinizle kesebilirsiniz ama bu sırada gerek yok. Fakat ikinci sırada ipi kesmek ve buradan tekrar başlamak gerekecek. İkinci sıramı atladım. Yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ve 3. Üçüncüyü yaptım. Toplamda şu ipin olduğu kısma kadar geleceğiz. Yani şuraya değil, şuraya kadar öreceğiz. Yani bu ipi bağladığımız yere değil, ipin arkadaki ipten bahsediyorum bu arada. İpin bir yönüne öreceğiz. Ben buraya kadar öreyim, sonra tekrar buluşalım. Evet sevgili arkadaşlar, ben tarif ettiğim gibi bu yeşil ipin önüne, yani yeşil ipten önceki son boşluğa batıp ilk bu yükselme sırasını tamamladım. Şimdi dönüşe geçeceğim. Dönerek öreceğiz. İçe geçeceğiz. Örgümüzü ters çevireceğiz. Ama burada bir eksiltme yapacağız. Şuradan başlamam gerekiyor örmeye. Hani şu son ördüğüm dolgunun yanındaki boşluğa. Yine aynı yöntem öndeki gibi kaydırma yaparak ilerliyorum. 1, 2 ve 3. kaydırmamı da yaptım. Boşluğa geldim. 3 zincirle yine aynı mantık gidecek. 1, 2, 3 tane zincir çekeceğim. Boşluğu dolduracağım. 3 tane ikili trabzanla yine aynı şekilde bir yana geçiyorum. Bu şekilde örerek sıranın sonuna geleceğiz. Bakın sıranın sonu burası. Yine dediğim gibi bu hani ilk başladığımız dolgu var ya, onun önündeki boşluğa batacağız. Ben buraya kadar öreyim, sonra tekrar buluşalım. Arkadaşlar, ben son boşluğu da yaptım. Şimdi tekrar düz tarafını çeviriyoruz örgümüzün. Yine eksiltme yapacağız. Kaydırarak ilerliyoruz yine. Bir sonraki boşluğa geliyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine şöyle dolduruyorum. 3 tane trabzanla. Şöyle söyleyeyim. Buraya geleceğiz. Tekrar bir şekilde son boşluğa gelip dolduracağız. Sonra yine dönüşte kaydırmayla. Bu şekilde ben böyle 3 adet ikili trabzan, 3 tane blok kalacak şekilde olana kadar eksiltmelerimi yapacağım. Diğer kısımda da aynı olacak. Fakat bunu buradan başlamıştık. Bu kısımda tersten ilerleyemeyeceğimiz için içten ilerlememek adına daha kolay olsun diye arka taraftan başlayıp yapacağız. Ben burada 3 tane olana kadar öreyim. Diğerinin başlamasını da birlikte yaparız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar, ben ördüm. Sapları bu şekilde 3 tane kalacak şekilde dolgular yaptım ve bitirdim.
Bir de bu saplar için motifler öreceğiz. Ben 3 tanesini ördüm. Toplamda 4 tane motif olacak. Son motifi birlikte yapalım istedim. Aynı zamanda bu renkler çantanın üzerinde kullanacağımız renkler. İlk motifimi başlıyorum. Sihirli halka yaparak başlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İlk zinciri trabzan sayıyoruz. Toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine 3 tane ikili trabzan. Toplamda 4 tane ikili trabzan olana kadar öreceğiz. Bir zincir. Üç tane. Böylelikle kare elde edeceğiz. Son bir tane daha yapmam gerekiyor. Toplamda burada pardon bir zincir çekmeyi unuttum. Son zincirimi de çekip ilk başladığım yere döndürüp ipimi keseceğim. Biraz uzun ip kaldı. Daha sonra kesip şey yaparım. Yalnız buradaki deliğin açılmaması için sıkı bağlayıp sıkıp hemen tutturalım. Ben buraları daha sonra keseceğim. Şimdi vakit kaybetmeyelim diye bir tane üst sıraya farklı renk iplik kullanacağım. Öyle taba rengi, buna taba da denmez, tarçı da denmez, enteresan bir renk, onu bilemiyorum. Şöyle söyleyeyim, bu hani 3 tane dolgu yapıp aralara bir zincir çekmiştik ya. Şu boşluklardan başlıyorum, herhangi birinden. İpimi birleştirdim. İlk zincirimi çekmiş oldum böylelikle. 1, 2, 3 zincir. İkili trabzan. Yine bir zincirle birlikte toplamda 2 tane ördüm. 3 tane ikili trabzanımız oldu. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan öreceğim. Öremeyeceğim. Bir dakika. İpte bir şey oldu. Şimdi düzelteceğim. 2 ve 3. 3 tane aynı yere bir zincirle, araya bir zincirle birlikte toplamda 6 tane ikili trabzanım oluyor. Hiç zincir çekmiyorum. Bir sonraki boşluğa atlıyorum. Burada aralarda zincir çekmeyeceğiz. 1 2 3 Toplamda böyle 4 tane boşluğum var benim. Bu 4 boşluğa da şu aralar, şu anda ikinciyi yapıyorum. Aynı şekilde dolduracağım. Hani klasik hanım dilendi, bey beğendi dedikleri motifin küçük hali. Ben şimdi bu sıramı da bitireyim. Diğerlerini ben diktim, birbirine monte ettim. Ana renk ipi kullandım. Hani kahverengiyle örmüştüm ya çantayı. Kahverengi iple dikmeyi tercih ettim. Tersten diktim ki kötü görünmesin diye. Son motifimi de şu motife birlikte dikeceğiz, monte edeceğiz. Karşılıklı gelecek şekilde. Sonra çantanın şu kısmına takacağız. Böylelikle sap kısmı bitmiş olacak. Ben bu sırayı bitireyim. Dikimde görüşelim. Arkadaşlar ben son motifi de ördüm, bitirdim, temizledim. Şimdi tersten dikeceğim. Şöyle, burada iplerim de kalmıştı. Görmedim. Şöyle karşılıklı getiriyorum. Zincirden itibaren bir üstlerden yapacağız.
Şöyle çeviriyorum. Sonra sırayla tek tek bir üstten yapamadım, ipim çıktı. Şöyle bu şekilde dikiyoruz. Bir türlü renk getiremedim. Bu şekilde bu motifi de dikeyim. Bu motifi dikip bitirdikten sonra düzünden çevireceğim. Bu kahverengi de çünkü çok belli olmuyor. Ya da aynı şekilde tersine çevirip de yapabilirsiniz. Şu 3 tane motife denk gelecek şekilde şöyle yerleştiriyoruz. Buraya da dikiyoruz ve sapı bitmiş oluyor. Ben dikimi yapayım. Sonrasında tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben her iki taraftan da birleştirdim. Bu arada dayanamadım. 2 sırada gittim bu şeyi. Onları da göstereceğim ama ilk etapta yapmamız gereken bir şey daha var çantada. Üçgen ve düzgün görünmesi için şöyle şuradan başlayacağım. Bakın ilk bitirdiğimiz trabzanın tepesine batıyorum. Pardon, bu birleştirme yaptığımız şu papatya ile birleştirme yaptığımız papatyaları birleştirme yaptığımız trabzanın tepesine batıp şöyle bir sık iğne yapayım, ipim sıkılaşsın. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve bir alttaki trabzanın tepesine batıp sık iğne. 1 2 3 zincir, bir alttaki trabzanın tepesine batıp sık iğne. 1 2 3 yine sık iğne. Böyle şuraya gelene kadar sık iğneleri devam edecek. Özür dilerim. 3 zincir çekerek sık iğneleri devam edeceğim. Yine 1 2 3 zincir. 1 2 3 tepeye batıp sık iğne. 2 3 sık iğne. Bu şekilde aşağıya kadar ineceğiz. Ben burayı bir göstereyim, bir de çıkışı göstereyim. Son kez şuraya iniyoruz. Bu şekilde ben yapayım. Sizi hiç de oyalamayayım. Birleştirmeyi yaptıktan sonra tekrar buluşalım. Arkadaşlar ben motifleri monte ettim bu şekilde. Hatta biraz daha ördüm ki size fazla vakit kaybettirmeyeyim. Çünkü bu şeritleri yapımını göstereceğim. Çünkü o biraz vakit alacak. Video çok uzasın istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Şöyle döndüreyim örgümü. Ben bunları yaptım ama tarif edeceğim size. Bu hani üçlü dolgular vardı ya, eksiltip döndüğümüz. Her birinin yani en tepesindekinden başladım. 3 tane zincir çekip bir sonraki dolgunun tepesine gelip sık iğne ile bağladım. Yine 3 tane zincir çektim. Bir sonraki dolgunun tepesine sık iğne. Bu şekilde aşağıya kadar indim. Bu ilk burada 4 tane bırakmıştık ya. Oraya inene kadar yaptım. Ondan sonra
Bir tanesi burada, bir tanesi burada görünüyor zaten. Aradaki 3 tanesinin üstüne de sık iğne ördüm ki düzgün dursun. Sonra tekrar yükselmeye başladım. Her dolgunun tepesine 3 tane zincir çekip sık iğne yaparak. Bu şekilde burayı bitiriyorum. Burayı birlikte yapalım istedim. Bu daha önce 3 tane zincir çektiğimiz yerleri sık iğne ile dolduracağım. Her zincir boşluğunun, şu ipleri de alayım saklayayım. Her zincir boşluğunun içine 3 tane zincir olduğu için 3 tane sık iğne. Sonra sık iğne ile birleştirdiğimiz tepe yere de bir tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç. Tekrar sık iğne. Bir, iki, üç tane sık iğne boşluğa, bir tane bu tepeye. Bu şekilde tamamını bu şekilde örüp şu motifleri de aynı şekilde kahverengi sık iğne ile ben bu tarafta yaptım çünkü ipimi kesip ön tarafına geçtim. Tüm bu zincirleri doldurup sık iğne ile geleceğim. Bu motiflere her bir motifin üstü, yani her trabzanın üstüne sık iğne yapacağım ve burada bitireceğim. Ondan sonra bu şeritleri yapmaya başlayacağız. Ben 2 tanesini, hatta birkaç tane daha yapacağım. Daha fazla uzun sürmesin diye size sadece tarif edeceğim. Bu motiflerin başladığı yerden bir tane boşluk bırakarak başladım. Sonra 2 tane boşluk, 2 tane dolgu boşluğu bırakıp tekrar yaptım. Onu da birlikte yapacağız. Ben bu sırayı örüp bitireyim, tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben bir miktar ördüm. Nasıl ördüğümü de tarif edeyim size. Bu saplarımız var ya, sapların dibinden başlıyoruz. En son sapları birleştirirken 3 tane dolgu yapmıştık. Bu 3 tane dolgunun bitimi burası ki sonrası zaten 3 zincir ve sık iğne. Dolgunun başlangıcından itibaren sık iğnemi ipimi geçirdim ve paralel olarak ördüm. Onu göstereceğim size. Kolay oluyor. Çok hani basit, karışık gibi görünüyor ama değil. Sonra 2 tane dolgu atladım. Üçüncüsünden diğerini başladım yapmaya. Böyle dolgu olarak saymak zor gelebilir. O yüzden hani kolay bir yöntem söyleyeyim size. Bu 3 tane zincirli üstüne sık iğne ördüğümüz zincirli boşluklar var ya. Bir tane atlayıp ikincisini başlayacağız örmeye. Bir tane atlayıp ikincisi, bir tane atlayıp ikincisi. Yine bakın bir tane atlayıp ikincisi. Böylece bu renkli ördüğümüz üst dolguların arasında 2 tane, bakın 2 tane, 1 2 2 tane kahverengi boşluk olacak. Şimdi burası çantanın önü. Ben yarısına kadar ördüm. Nasıl yapacağımızı göstereceğim şimdi. Burada yalnız boşluğumuz yok. Bir tane bu, bir tane bu sayıyoruz. 2 tane bırakıyoruz. Bakın. 1 2 2 tane boşluk. Sonra ipimi şu aradan geçireceğim. Şöyle yakınlaştırayım. Şu paralel olarak gidecek. Bu, sonra bu, sonra bu. Örerken daha basit olacak. İpliğimin daha sonra sökülmemesi için bir tane zincir çekiyorum. 2 tane yatladık dedik. İkincinin hemen dibinden, bakın ikincinin dibinden şurası. Hani 2 tane geçtikten sonra bir altla birleştiği yer şurası. İpimi takıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum.
Aynı yere, taktığım yere paralel olarak 3 tane zincirle birlikte 3 tane, 2 tane toplamda ikili trabzan yapıyorum. Bu ipi tabii ki sonra saklayacağım. Sonra bakın zaten şeklini belli edecek kendini. Şöyle ineceğiz. Hani dümdüz değil de verev şeklinde ineceğiz. Hemen altı zaten bakın burası. Sonra burası, burası. 2 tane kalıyor ya burada. Hep ikincilerin sonuna batıyoruz. Sonra tekrar ben bu modelle geçen sene bir şal yapmıştım kendime. Sonbahara doğru inşallah onu da gösteririm. Evet, 3 tane dolgu. Hemen bakın. Böyle gidiyor zaten belli. Paralel ineceksiniz. İki ve 3. Ben 8 tane renk kullandım. Umarım düzgün oturtabilirim. 3 taneyi doldurduktan sonra bakın hep paralel gidiyoruz. 2 3 Hepim düğüm oldu. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Arkadaşlar ben sizi oyalamayayım. İpimi açıp geleyim. Dediğim gibi hep böyle şu hizada gideceğiz. Bakın. Bu 2 tane kalacak şekilde. Şurası, 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 şurası. Böyle bakın. Şöyle gidiyorduk. Şuradan başladık. Şurada bitireceğiz. Bir dakika hiç kapatmayayım. Belki açabilirim ipimi. Ben en iyisi ipimi çözüp geleyim arkadaşlar. İpimi çözdüm arkadaşlar. Bu sırayı birlikte örelim istiyorum. Biraz uzun olacak ama artık yapacak bir şey yok. Paralel gelecek şekilde alttan yakalıyoruz. Ben size yavaşlatılmış olarak da göstereceğim. Şimdi 2 tane dolgumuz boşta kalıyor ya. Önümüzdeki yer burası. Bakın 1-2 tane var. Şurayı tamın başına dolayıp alttan yakalıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere. Böylelikle dik duruyor. Yatay örgü burası. Yatayı buradan alttan yakalıyorum. Ve hemen üstüne 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın belli zaten böyle şey gidiyoruz. Paralel düz sırada gidiyoruz. Yine 1 2 ve 3. Sonra tekrar sıralar belli bakın. Ve 3. Burası yine paralel giden 1 2 3. Yine aynı şekilde 3 tane. Hep aralarda 2 tane boşluk olacak arkadaşlar. Neresi denk geliyor? Burası.
Yine 3. Bakın şurası, yakalıyorum yine alttan. 1 2 ve 3. Yine alttan yakalıyorum. Üç. Yine bakın alttan. 1 2 ve 3. Arkadaşlar çok az kaldı. 1 2 ve 3. Yine şu son 1. Sondan bir önceki, pardon. Dibine kadar geleceğiz. Bu şekilde. Bakın bu sonuncumuz. İki ve 3. Son bloku yaptıktan sonra bakın burası da bizim taban başladığımız yer. Burada bu zincir boşluğuna gelip, bu hizaya denk gelen zincir boşluğuna gelip bir sık iğne yapıyorum. Ve bir zincir çekip bitiriyorum. Bu sırayı bitirmiş olduk. Şimdi diğer ipimizle de diğer sıraya geçeceğiz. Diğer ipimi alıp geliyorum ben. Tarçınla tarçın rengi diyorum, taba rengi ya da ne deniyor bu renge, kiremit rengi gibi değişik bir renk. Kırmızı gibi görünüyor ama şimdi bakın burası çantanın arkası. Yani böyle şöyle bakacak olursak çantamız bu şekilde. Biz böyle örerek çantanın arkasına doğru ilerleyeceğiz. Şimdi diğer renkli ipimle aldım. Modelde 4 ya da 5 renk kullanılmıştı sanıyorum. Ben nedense böyle çok renk kullanmak istedim. Deniyorum. İnşallah güzel olacak. Sizinle ilk kez örüyorum. Bakın 2 tane şey yapacağız dedik ya. 1 2 bunun altına geliyor bakın. Burada bir tane var, burada bir tane var. 2 tane olacak arada. Hemen şu boşluktaki şu zincir boşluğu ya, ilk dolgunun şu arasına geliyorum. İpimi geçiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen dolgumu başlıyorum yapmaya arkadaşlar. 2 mantık aynı. Bunu da birazcık örelim birlikte. Bakın şu arayı görüyorsunuz değil mi? Burası bizim başlangıç noktamız ve böyle bu iki dolgunun arkası diyelim. İki dolgunun arkasını takip edeceğiz. Ama nedir? Burası yatay. Biz dikey olarak alacağımız için arasından geçirip 1 2 3 tane trabzan öreceğiz. Ve bu üstte yaptığımız trabzanlar böyle dik duracak. Şimdi yine şuradan aradan altın, yani burası ikili dolgu. Dolgunun, ördüğümüz dolgunun altından geçiriyoruz. İpi çekiyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Üç tane ikili trabzanımı yaptım.
Yine bir sonrakine batacağım. Hep bu mantıkta ilerleyecek. Arkadaşlar ben böyle biraz hızlandırayım. Birkaç şöyle göstereceğim size. Şimdi bakın şöyle yapa yapa, bu nerede? Ha, şöyle yapa 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 yapa, bakın arkasına değil de şurada bir arkasına geçeceğiz, hatta şuraya gelecek. Ondan sonra bir sonraki yine verev arkasına. Bu şekilde yapacağız. Böyle geçe geçe arkaya kadar geleceğiz. Ben şu kısımları omuza kadar öreceğim. Sonrasında tekrar görüşürüz. Arkadaşlar böyle verev şeklinde örerek sıranın sonuna kadar geldim ben. Şöyle söyleyeyim, aynı mantık. Yine buradan nasıl tarif edeyim size. Size en son bıraktığımda buradaydım. Turuncu şunu örmüştüm. Yine bakın 2 tane boşluk bırakıp yine en dipten başlayıp dikey bir şekilde yeşil ördüm. Ondan sonra haki rengi pembe ve kola geçtim. Arada delikli kısma gelince atabileceğim tek şey bir tane bu boşluğu bırakıp diğerini atlamaktı. Bu şekilde örerek yükseliyorsunuz zaten. Kola kadar geliyorsunuz. Böyle bir çanta. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenirseniz abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.